Herkese yeniden merhaba dostlar. Sibel Özgür YouTube kanalına hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yine harika bir videoyla karşınızdayım. Bugün insanları kendinize aşık etmenin en garanti yolunu konuşacağız. En garanti diyorum, gerçekten bu konuda çok iddialıyım. Bu yöntemin üzerine başka bir yöntem olamaz. Diğer bütün yöntem ve taktikler ancak bunun üzerine inşa edilebilir. İşte bugün bu videoda bu detayı konuşacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Oldukça iddialı bir giriş yaptığımın farkındayım. Ancak videonun sonunda bu videoyu dikkatli bir şekilde dinleyip ne demek istediğimi anladığınızda bana hak vereceğinizi düşünüyorum. 2024'ü uğurlamaya ve 2025'e merhaba demeye hazırlandığımız bu günlerde birbirinden faydalı içeriklerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Sizler için çok güzel konu başlıkları hazırladım, planladım. Bunların hepsini teker teker çekeceğim dostlar. Bu arada kanalıma ve videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten günden güne, an be an büyüyen, güçlenen güzel bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Abonelik, beğeni ve yorumlarınız için hepinize sonsuz teşekkürler. Destekleriniz bana çok güzel bir motivasyon oluyor gerçekten. Şimdi biz asıl konumuza gelelim. Video konumuz olan insanları kendinize nasıl aşık edebilirsiniz? Birçoğunuzun aklında bir kişi vardır ve bu kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsunuzdur. Ve birçok kanalda işte taktikler var. Şu taktiği uygularsanız işte bu kişiyi kendinize aşık edebilirsiniz. Şu taktiği uygularsanız 5 adımda onu kendinize köpek edebilirsiniz gibi birçok taktikler var. Bu videoları izleyen ve izlemekte de kalmayıp uygulamaya geçiren birçok kişi var. Birini ya da birilerini kendine aşık etmek için bir takım taktikler öğrenen ve öğrenmekte de kalmayıp bunu hayata geçiren arkadaşlar bu taktiklerin uzun vadede hiçbir işe yaramadığını deneyimlemiş olmalılar. Yani bu taktikler kısa vadede ve anlık olarak sonuç verebilir. Tabii eğer şanslıysanız her şeyin daha da kötüye gitme ihtimali de var tabii ki. Bunların hepsini birazdan konuşacağız. Ancak bu taktikleri uygulayan arkadaşlarımız aslında bu taktiklerin o an için işe yarasa bile uzun vadede hiçbir işe yaramadığını mutlaka deneyimlemişlerdir. İşe yaradığını düşünenler ise zaten bu durumun dediğim gibi çok anlık, çok geçici olduğunu deneyimlemişlerdir muhtemelen. Anlık olarak işe yarasa bile bir süre sonra olay eski haline döner. Tabii ki dediğim gibi her şeyin daha da kötüye gitme ihtimali de vardır. Şimdi neden böyle? Ve buna karşılık ne yapabiliriz? Yani bu taktikler işe yaramıyorsa o zaman biz ne yapabiliriz? İşte bu videoda bunu konuşacağız. Şimdi dostlar, birini kendine aşık etmeyi kafanıza koydunuz. Aklınızda bir kişi var ve bu kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsunuz. Bir süre beraber oldunuz ya da bir şekilde başlamadı ilişki, bir kilometre yapmadınız. Başında olun ya da o kişiyle bir şeyler yaşamış olun fark etmez. Sonuçta karşınızdaki insanın, bakın bunu bilmek çok önemli. Karşınızdaki insanın aptal olmadığını bilirseniz bu taktikleri yapmaya zaten yeltenmezsiniz. Yani çünkü karşınızdaki insan sizin taktik yaptığınızı muhtemelen anlıyordur. Sizi eskiden tanıyan bir kişi ise zaten o hareketin, o davranışın size ait olmadığını biliyordur. Ve böyle bir durumda size bırakın aşık olmayı daha da itici bir hale getirebilirsiniz olayları. Ya da diyelim ki sizi tanımayan bir kişi, bu durumda da zaten yine karşınızdaki insan sizin bir taktik yaptığınızda bu davranışın sizin otantik kişiliğiniz olmadığını, yani size ait olmadığını çok yüksek bir ihtimalle anlıyor arkadaşlar. Yani bunu bilmek çok önemli. Yani biz çok akıllıyız, bu taktiği yapıyoruz ama karşımızdaki insan da bu taktiği yiyor diye bir şey yok. Bakın çok temel şeyler dışında, çok temel maddeler dışında duyduklarınız, gördükleriniz, bu gibi şeyler sadece geçici, anlık olarak belki işe yarayabilir. Ama siz uzun vadede
aklınızdaki bir kişiyi kendinize aşık etmek ya da insanları genel olarak girdiğiniz ortamlarda insanları kendinize hayran bırakmak istiyorsanız çok önemli bir detay var. Bakın bu detay sizin konuyu temelden çözmenize sebep olacak. Yani siz şöyle düşünün, kötü bir kokunun üzerine parfüm sıkıyorsunuz gibi düşünün, geçici taktiklerle. Ama siz işin detayına inerek, o kokunun, kötü kokunun kökenine inerek orayı temizliyorsunuz bu anlatacağım şeyle. Yani işi kökten çözüyorsunuz. O zaman ne taktik yapmanıza gerek var, ne de otantik kişiliğinizin dışına çıkmanıza, bir başkası gibi davranmanıza gerek var. Yalnızca kendiniz olarak ve hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan İnsanları kendinize bu şekilde de aşık edebilirsiniz. Aşık etmekten kastım yalnızca romantik ya da duygusal ilişkiler değil. İnsanları üzerindeki etkinizden bahsediyorum. Onların üzerinde bıraktığınız etkiden bahsediyorum. Şimdi birini kendine aşık etmenin tek bir yolu var arkadaşlar. Tek bir yol. O da nedir biliyor musunuz? Kendinize aşık olmak. Kendinize aşık olmanın bir yolunu bulmak zorundasınız. Ve bu yolu bulmak inanın çok zor değil. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kendine aşık olmak kibirli ve üstencil, ukala bir tavırla karıştırılmamalıdır. Arada gerçekten çok ince bir çizgi var. Bu çizgiye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın, kendine aşık olmakla kendini beğenmek, kibirli davranışlar, ukala tutumlar arasında çok ince bir çizgi var. Bu çizgiyi iyi ayırabilirseniz, bu dengeyi iyi yakalayabilirseniz bu uygulamayı çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi nedir bu kendine aşık olma olayı? Kendine aşık olmaktan kastınız nedir Sibel Hanım? Bakın arkadaşlar, ne dedik? Her zaman ne söylüyoruz? Yüce Yaradan bize kendinden bir ışık vermiştir. Onun yarattığı şeylere bakın. Ne kadar harika şeyler yaratmış değil mi? Bizi yaratmış, insan bedenini yaratmış, evreni yaratmış. Etrafınıza bir bakın. Yani yaratılanlara aşık olmamak mümkün değil ki. Zaten sizin de aşık olduğunuz insanları o yarattı. Böyle düşünün. Yani o yüce yaradan kendi ışığından, kendi o muazzam ışığından size de vermiş. Şimdi sizin buradaki yapacağınız şey o içinizdeki ışığı bulup parlatmak, açığa çıkarmak. İçinizdeki o muazzam potansiyeli keşfetmek. Bu potansiyeli keşfettiğiniz zaman arkadaşlar emin olun ki bakın bunu şu anda henüz belki fark edemediniz. Zaten bu yüzden başkalarına aşık oluyorsunuz. Buna da geleceğim, bunu da anlatacağım. Ama sırayla gidelim. Şimdi siz bu içinizdeki herkesin, her insanın, her varlığın, her yaratığın içinde bu potansiyel var. Siz kendinizdeki bu ışığı, bu potansiyeli fark etmekle işe başlayacaksınız. Yani taktik yapmaya ayıracağınız zamanı, enerjiyi şimdi daha verimli kullanacaksınız ve kendi potansiyelinizi, kendi ışığınızı, içinize dönüp kendi ışığınızı keşfedeceksiniz. Her insanda farklı olabilir. Kiminin sanatsal yeteneği daha kuvvetlidir. Kiminin iletişim yeteneği daha kuvvetlidir. Kimi harikalar yaratır bazı konularda. Kimisi bilim konusunda iyidir. Yani dostlar, herkesin ama herkesin bir ışığı var. Ve bu ışık keşfedilmeyi bekliyor içinizde. Zaten insanları size aşık eden, hayran bırakan şey bu ışık. İçinizdeki bu ışık. Şimdi bu ışığı bulamazsanız, bunu parlatamazsanız, kendinizdeki bu ışığı kabul etmezseniz dostlar, hiç kimsenin size aşık olmasını beklemeyin. Bakın ne yaparsanız yapın. İstediğiniz kadar makyaj yapın. İstediğiniz kadar parfüm sıkın. İstediğiniz kadar güzel görünün ya da istediğiniz kadar seksi olun fark etmez. İçinizdeki bu ışığı görüp parlatmadığınız ve dışarıya yansıtmadığınız sürece hiç kimsenin size aşık olmasını beklemeyin. Şimdi şöyle düşünün. İnsanlar size neden aşık olmalı? Siz kendinize dışarıdan bakın. Şu andaki halinize bakın. Şu andaki halinizle dışarıdan birisi olarak kendinize baksanız aşık olur muydunuz kendinize ya da hayranlık duyar mıydınız? Eğer cevabınız evetse sorun yok. Ama eğer cevabınız hayırsa hayır ben güzel değilim, ben yetenekli değilim, ben bunu kabul etmiyorum diyorsanız dostlar demek ki önce sizin yapmanız gereken ilk adım kendi ışığınızı keşfetmek. Nerede var o yetenek?
Siz nerede parlıyorsunuz? Hangi alanda, hangi sahnede parlıyorsunuz? Öncelikle yapmanız gereken şey bunu keşfetmek. Şimdi siz bu ışığı keşfettiniz. Aa evet doğru, ben şurada, şu alanda çok iyiyim. Bunu yaparken kendimi çok iyi hissediyorum. Enerjim yükseliyor, etrafa ışık saçıyorum diyorsunuz. Bunu buluyorsunuz ve bu yeteneğinizin üzerine gidiyorsunuz dostlar. Günümüz şartlarında bunu yapmanın çok kolay olmadığının farkındayım. Ancak isteyen insan her şartta ve koşulda bir yolunu mutlaka bulur. İnsanlar size neden aşık olmalı? Şimdi bunu kendinizde eksiklik hissettiğiniz noktalar varsa, ya bir dakika ben dışarıdan birisi olsam kendime baktığım zaman şu nedenlerden dolayı kendime hayranlık duymazdım. O zaman onların üzerine çalışın. Onları kendinize zaman tanıyın. Bakın, zaman tanıyın kendinize, acele etmeyin. Onları düzeltmek için, onları dönüştürmek için çalışın. Onların üzerinde çalışın. O eksikliği, o arayı kapatmak için. Sonra zaman zaman belirli periyotlarla kendinizi gözlemleyin. Ne kadar ilerledim? Şu konuda eksik olduğumu düşünüyordum. Ben bu konuda ne kadar ilerledim? Bunları ölçümleyin, gözlemleyin. Zaman zaman böyle 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık periyotlar halinde ya da 6 aylık, 1 yıllık neyse bunu siz karar vereceksiniz. Gözlemleyin kendinizi, ne kadar ilerleme kaydettiniz, o konuları ne kadar halledebildiniz. Sonrasında kendinizle tekrar değerlendirdiğinizde emin olun dostlar, o konuları çözmüş olacaksınız. Çünkü zaten keşfetmek halletmenin yarısıdır. Bir diğer önemli konu da insanlara size neden aşık olmaları gerektiğini söylemeyin, gösterin dostlar. Yani hani söyleme, göster diye bir laf var. Gerçekten ben bu lafı çok seviyorum. Neden size aşık olmaları gerektiğini onlara göstereceksiniz. Bakın, geçici çözümler yok, taktik yok. Bunlara zaman ve enerji harcamanıza gerek yok. Bu anlattıklarımla konuyu kökten çözüyorsunuz, kökten. Ya bu şahane bir şey. Yani bu hem size zaman kazandıracak bir şey hem de ömür boyu bu özelliklerinizi, bırakın insanların size aşık olmasını, bu özelliklerinizi kendiniz için de kullanabileceksiniz. Ve emin olun, bu söylediklerimi hallettiğinizde zaten insanların size aşık olması gibi bir ihtiyacınız olmayacak. Yani böyle bir ihtiyacın içerisine girmeyeceksiniz. Aşık olsalar ne olur, olmasalar ne olur diyeceksiniz. Öyle bir doyuma ulaşacaksınız kendi içinizde. Ne dedik? İnsanlara size neden aşık olmaları gerektiği ya da neden hayran olmaları gerektiğini söylemeyin, gösterin dedik, değil mi? Şimdi bunu gösterebilmeniz için dostlar, bunu ilk önce sizin keşfetmeniz lazım. Siz olsanız size neden hayran olurdunuz? Ya da ne olursa kendinize hayran olurdunuz? Dışarıdan gözlemleyin kendinizi. Sadece fiziksel anlamda değil. Bakın, fiziksel güzellik gibi şeyler, kaştır, gözdür, saçtır, kıyafettir. Bunlar geçici. Siz eğer kalıcı bir hayranlık uyandırmak istiyorsanız insanların üzerinde, böyle bir etki yaratmak istiyorsanız uzun vadeli düşünmelisiniz. Benim saçım güzel değil, benim boyum kısa, benim işte gözüm şu renk olsaydı insanlar beni daha çok severdi. Bunları geçin dostlar, bunları aşın. Bakın, sorunu tekrar üstüne basarak söylüyorum ki iyice otursun diye. Sorunun köküne inin siz. Yüzeysel şeyleri bırakın. Köküne inin sorunun. Otantik kişiliğinizi çıkarın ortaya. İnsanların aşık olacağı tek şey sizin otantik kişiliğiniz. Bakın, nasıl olursa olsun mükemmel olmasına gerek yok. Gerçek olsun yeter. Tekrar ediyorum. Mükemmel olmasına gerek yok. Gerçek olsun yeter. Bugün insanların aradığı en büyük şey, en hasret duydukları şey otantikliktir. Yani doğallıktır. Doğallıktan kastım fiziksel doğallıktan bahsetmiyorum. Kendi otantik kişiliğinizi, özünüzü bulun. Onu çıkarın, onu parlatın. İnsanların aşık olacağı şey işte bu. Başka bir şey değil dostlar. İnsanların bunu görebilmesi için de bunu öncelikle sizin keşfetmeniz gerekiyor. Burada iş size düşüyor. Yani bir şeylerin artık değişmesi gerekiyor. Bakın ne diyorum. Bunları yaptığınızda zaten insanların size bakışları değişecek. Ve gerçekten size hayranlık duyacaklar, size aşık olacaklar, size saygı duyacaklar. Ama o
zaman da bunların sizin için bir önemi olmayacak. Çünkü siz dışarıdaki bir kişinin onayına, sevgisine, değerine ihtiyaç duymadan da mutlu olabilecek pozisyona geleceksiniz bu dediklerimi yaptığınızda. Yani bu video yalnızca birini kendine aşık etmekle alakalı bir video değil, çok daha derin bir video dostlar. O yüzden zaten çekmek istedim. Dediğim gibi kimse size çok güzel, çok seksi, çok fedakar ya da çok akıllı olduğunuz için aşık olmaz. İnsanların aşık olduğu şey temelde sizin ışığınızdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz o ışığı bulup parlattığınızda karşıdaki insana kendi içindeki o potansiyel ışığı yansıtırsınız. Yani aslında insanların sizi görüp aşık olduğu şey siz değilsinizdir. Sizin içinizdeki ışıktır. O ışığı siz onlara bir ayna gibi yansıtıyorsunuz. Yani kendi içlerinde uyuyan, potansiyel, henüz uyanmamış olan potansiyel ışığı siz onlara gösteriyorsunuz. O yüzden size aşık oluyorlar ve hayranlık duyuyorlar. Yani şöyle düşünün, insanların aşık olduğu şey aslında sizin ışığınız değil. Aslında kendi ışıkları. Bunu böyle baktığınız zaman dostlar, zaten neden bir insana siz de bu kadar aşık olup bağlandığınızı anlayacaksınız. Şimdi birine neden aşık oluruz biliyor musunuz? Çünkü o insanda kendi yapamadıklarımızı, başaramadıklarımızı görürüz. O içimizdeki ışık, yani yapamadıklarımız aslında içimizde var olmayan şeyler değildir. Bizim de içimizde o potansiyel vardır. Ancak o kişi bizim içimizdeki o potansiyeli açığa çıkarmıştır. Onu yaşıyordur. Ve biz onda onu görürüz ve kendi içimizdeki ışığı onda görerek kendi içimizdeki ışığa aşık oluruz. İşte siz kendi içinizdeki ışığı keşfettiğiniz zaman bir başkasının içinizdeki o ışığı yansıtmasına da aşık olmayacaksınız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer hiç olmayacak insanlara aşık oluyorsanız ve acı çekiyorsanız dostlar, gerçek bir acı çekiş söz konusuysa bu durumdan kurtulmanın yolu o insanın size neyi yansıttığına bakın. Sizdeki hangi eksikliği yansıtıyor? Yani siz onun neyine hayransınız? O insan neyi başarmış? Neden bu kadar ona aşıksınız? Bunu keşfettiğiniz zaman emin olun o insanın sizin üzerinizdeki etkisi bu kadar fazla olmayacak. Bakın bunu deneyin. Yani gerçekten bunu deneyin. Ben bu insana niye aşığım? Neden bu kadar çok seviyorum? Neden vazgeçemiyorum? Neden bu kadar hastalıklı bir ilişkinin, hastalıklı bir takıntının içine düştüm? Çünkü o insan senin keşfedemediğin o ışığı keşfetti. Ve sen onu onda görüyorsun. Bunu keşfedin. Bunu keşfettiğiniz zaman o insanın, bakın tekrar ediyorum, o insanın sizin üzerinizdeki etkisi bu kadar fazla olmayacak. Yine hayran olabilirsiniz, yine onu takdir edebilirsiniz, yine saygı duyabilirsiniz. Ancak sağlıksız bağlantılar ve sağlıksız ilişkiler yaşamayacaksınız. Daha sağlıklı ilişkiler yaşayacaksınız. Sizin gibi biri çıkacak karşınıza. Sizi siz olduğunuz için seven, otantik kişiliğinizi gören, bilen bir kişi çıkacak karşınıza ve emin olun sağlıklı bir ilişki yaşayacaksınız o insanla. Bizim en büyük sorunumuz aslında aşk ilişkilerinde mesela en büyük sorunumuz öncelikle kendimize aşık olmanın bir yolunu bulmak yerine gidip bir başkasına deli gibi saplanmak ve aşık olmaktır. Aslında bunu aşk zannediyoruz. Bu aşk değil dostlar. Kesinlikle sağlıklı bir ilişki değil. Bu bir saplantı. Ve bu saplantıdan kurtulmanın yolu oraya neden saplandığınızı bulmaktır. Bunun kişiyle bir alakası yok. O kişi hayatınızdan çıksa bile, ondan kurtulsanız bile gidip yine aynı şekilde bir başkasına saplantılı bir sevgi, saplantılı bir aşk duyabilirsiniz. İşte bunu halletmenin yolu, yani yaşadığımız aşk ilişkilerinde yaşadığımız bu sorunlu bağlantıların sebebi öncelikle kendimize, kendi ışığınızı bulup içimizdeki ışığa hayranlık duymak ve ona aşık olmak yerine gidip bir başkasındaki ışığa aşık olmayı seçmektir aslında yaşadığımız sorunların temel nedeni. Zaten az önce de söylediğim gibi bu kadar aşık olmamızın sebebi temelde o insanın o ışığı bize yansıtmasıdır. Tekrar tekrar söylüyorum bunu dostlar çünkü çok önemli. Ona neden aşık oldun? Nedir onda seni çeken şey? Bunu keşfet. Bunu keşfettiğin zaman bakın diyorsanız ki eğer ben içimdeki ışığın, potansiyelin ne olduğunu bilmiyorum, bunu bulamıyorum, bunda zorlanıyorum diyorsanız
Çok basit bir yöntem söyleyeceğim size. Aşık olduğunuz insana bakın ya da bırakın aşık olduğunuz insana. Bugün hayranlık duyduğunuz dünyaca ünlü, işte ne bileyim sanatçı olur, oyuncu olur, kimse. Kime hayranlık duyuyorsunuz? Kimin yerinde olmak istiyorsunuz? Kime aşıksınız? Bunları düşünün ve o kişinin sizi çeken özelliklerini yazın. İşte orada kendi ışığınızı bulacaksınız. Orası sizin için bir yol haritası olacak. İşte ondan sonra bir bakın bakalım hala o kişiye aynı şekilde hayranlık duymaya devam ediyor musunuz? Bu kanalda taktik yok, oyun yok, rol yok. Böyle şeyler yalnızca kendimizi kandırmamıza ve zaman kaybetmemize sebep olur. Bu kanalda geçici yöntemlerle anı kurtarmak yok. Sorunları halının altına süpürmek yok. Bu kanalda kendi içindeki ışığı fark etmek, onu keşfetmek ve günden güne parlatıp kendine her gün biraz daha aşık ve hayran olmak var ve böylece başka insanları da kendine hayran bırakmak var ve bunu temelde ve uzun vadede çözmek var. Bu kanalda karanlığın en dibine inme cesaretini göstermek, oraya dalmak ve ışığınızı, potansiyelinizi oradan çekip çıkarmak, söküp almak var. Bunları gerçekten yapabilecek cesaretiniz varsa, eğer karanlığınıza inip kendinizle yüzleşip ışığınızı çekip çıkaracak cesaretiniz varsa, aşk konusunda hiç kimseye minnetiniz olmaz. Hiç kimseye sağlıksız bir şekilde ya da çaresiz bir şekilde bağlanmazsınız. Herkesin size hayranlık duyduğu bir hayatta yaşarsınız ve zaten o zaman insanların size hayranlık duymasına da ihtiyacınız olmaz. Siz kendinizden eminsinizdir. Artık otantik kişiliğinizdesinizdir. Işığınız parlıyordur ve etrafa yayılıyordur. Bu ışık insanların gözlerini kamaştıracak. Bakın, sadece yapmanız gereken şey taktik değil, rol değil, oyun değil. Siz olmadığınız bir kişi gibi davranmak zorunda değilsiniz. Yapmanız gereken tek şey kendiniz olmak ve içinizdeki ışığı parlatmak. İşte bu kadar basit. Hem basit hem de uzun vadede bir çözüm. O nedenle dostlar, elbette ki özgür irade diye bir şey var. Evrensel yasalarda özgür irade yasası var. Seçim tabii ki sizin. Ben yalnızca bu kanalda uzun vadeli pratik bir çözüm istiyorsanız, köklü, kalıcı bir çözüm istiyorsanız böyle bir çözüm sunmak için çektim bu videoyu. Videonun sonuna doğru yaklaşırken şunu tekrar etmek isterim. Eğer ki siz kendinize aşık değilseniz, hiç kimsenin size aşık olmasını da beklemeyin. Çünkü kendine aşık bir insana tüm evren aşık olur. Aşkla kalın.